yine. Prensesler gibiyim. Tekrar afiyet çek. Bugün insanlık için fazla önem arz etmeyen ancak benim için çok önemli bir gün. Neden mi? Çünkü bugün resmen çeyrek asırı devirdiğim günün ta kendisi. Evet, doğru duydunuz. Bugün 26 oldum. Dişleri çok dikkatli fırçalamam lazım. Şuraya zarar vermek istemiyorum. Şimdi her ne kadar doğum günümü eskisi gibi pastalı, börekli, kolalı, hediyeli, etrafımda sevdiğim insanlar bana iyi ki doğdun şarkısı söylerken kutlamak istemesem de yani günümüzdeki değeri göz önünde bulundurulduğunda insan kendini şımartmak istiyor. Dolayısıyla bugün yeni anahtarlarım ve ben sinemaya gideceğiz. Yine çok sıcak. Yani cennet vatanıma laf söylemek istemiyorum da gerçekten cehennemde yürüyormuş gibi hissediyorum şu an. İp olsa da bir Sırat Köprüsü antrenmanı yapsaydık yok. Şimdi geçmişten günümüze toplumun değişimi göz önüne alındığında günümüzde insanların doğum günü kutlama şekilleri aslında gayet normal. Zira herkes kendini bir bok sandığı için doğum günlerinde sanki Cumhurbaşkanı olmuşlar gibi kutlamaları gayet normal. Ancak durum her zaman böyle değildi. 1970'ler ve öncesi dönemlerine bakıldığında insanlar kendi doğum günlerini umursamazdı. Aileler çocuklarının doğum günlerini umursamazlar. Bu manken de Arabistanlı Lawrence'a acayip benziyor. Tellak rolünü o kadar iyi oynadım ki geceleri uyurken bile kendime kese yapardım. Arabistanlı Lawrence'ı bilmeyenler için yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı himayesi altındaki Arap milletlerin Osmanlı'ya karşı ayaklanmasını sağlayan ya da sebep olan İngiliz ajanı. Neyse, nerede kalmıştım? O dönemlerde bir çocuk anne babasına ben ne zaman doğdum diye sorsaydı, ki bu soru bile abesti, yani bu sorular sorulmuyordu diye düşünüyorum. Kimse net bir tarih söylemiyordu. Genellikle güz dönemi doğdun, hasat zamanı doğdun veyahut da sen doğduğunda dolunay vardı falan filan gibi şeyler söyleniyor. Yani o dönem herkes sistemin içerisinde bir çark idi. Daha sonrasında 80'lerde her insan özeldir, her insan bu dünyaya bir amaç için getirilmiştir vesaire vesaire gibi akımlar yayıldı. En basit örnek olarak doğum günlerinin hatırlanmasına, daha yoğun ve pahalı bir şekilde kutlanmasına, hatta şu an half birthday diye bir şeyin kutlanmasına, yani yarım doğum günü diye bir şeyin kutlanmasına sebep oldu. Yani düşünün, benim doğum günüm 10 Ağustos, yani 10 Ocak'ta bir daha doğum günü kutladığımı düşünün. Ne gerek var yani, zaten senede bir kere kutluyoruz. Ama insanlar yapıyorlar. 10 dakika var filmde, de bir kahve alacağım. Teşekkürler. Film çoktan başladı ama ilk 10-15 dakika falan reklamla geçiyor. O yüzden bir şey kaçırdığımı düşünmüyor oraya. Nerede bizim film? Salon 6 demişti. Şu galiba. Bu da güzel film. Burası... Gel. Hani... Türkiye'deki sinemalardaki en güzel şey bu. Arada 15 dakika ara oluyor. Tuvalete gidebiliyorsunuz, bir şey alabiliyorsunuz, istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yurt dışında film 2,5 saat, 2,5 saat boyunca oturmak zorundasınız. Çok kötü. Film şahaneydi. Gerçekten muhteşemdi ya. Böyle yarış konulu filmler gerçekten beni çekiyor ve adrenalini dorukta yaşattığı için de gerçekten izlemeyi bırakmıyorsunuz. Brad Pitt'i de ayrı tebrik ediyorum. Muhteşem oynamış. Çok sıcak. En azından öğlen kadar sıcak değil. Saat şu an 6.30. Yok lan 5.30. Ufak bir bankamatik işi var. Oradan eve geçeceğiz. Ufak bir esinti başladı. Çok güzel hissettiriyor. Ya sıcak olsa bile en azından bir esinti yani. Bu da bir şeydir. Ailecek piyaz yemeye gidiyor oraya. Çünkü bugün benim doğum günüm. Piyaz yiyeceğim mi? Hayır. Ne demek hayır? Doğum günü çocuğusun. Bir şey söylemek 26 oldum. Çeyrek asır devirdim. Çeyrek asırda hayatımı değiştirecek saçma sapan bir karar verdim. Ve bu kararla gurur duyuyorum. Ne karar verdin? İşte video yapmaya başladım. Piyazcı Ahmet. Dükkan tıklım. Herkes yemek saatine gelmiş. Biz de öyle. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 6. Oldu. Müsaitlik açıldı, oturduk. Piyaz. Öpüyorum. Murat Bey'den aldığımız duyumlara göre bu piyaz coğrafi tescilli piyaz. Yani şu an görmüş olduğunuz Antalya usulü coğrafi tescilli piyaz. Yani burada gördüğünüz her şey, özellikle tahin olmak üzere, Antalya'ya özgü. Diğer yerlerde yiyeceğiniz piyazlarda tahin yok. Sırf öyle fasulye, domates, maydanoz, yumurta falan var. Bu en güzeli. Tahinsiz piyaz mı bu ya? Anne güzel bir şey öğrendim.
Piyaz şahane. Biz ızgara köfte söyledik. Anamla babam da şiş köfte söyledi. Köfte müthiş ya. Ama piyaz daha güzel. Elektrik gitti ya. Şimdi çok benzemiyoruz değil mi? Bence benzemiyoruz. Şimdi böyle bir yöntem buldum. Birthday ball. Piyaz çok lezzetli. Afiyet olsun. Bağım hesap ediyor. Doğum günü çocuğu olduğum için bana hesap etmediler. Ben sigara dumanının altında yana 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 gün oldu. Yana yana en sonundadır o. Şebnem Ferah canım sen bilmezsin. Tam kadın ismi yana yana en sonunda değil. Yana yana yana. 3 kere yana demiyor ya. Ya 3 kere diyor. Kim diyor 3 kere? Konserinde Şebnem Ferah öyle söyledi. Şarkısını öyle demiyor ama. Ha? Şarkısını öyle demiyor ama. Evet. Yuh. Abdüşko'ya kolye. Orada Doğataş bileklik aldık. Çifte kumrular. Anne biz burada sap gibi kaldık. Abimle yürüyoruz. Damla Pastanesi'ne geldik. Antrenmanınızda güle olarak başladık. Bugün abimin doğum günü. İyi ki doğdun. Üflüyorum ha. Doğdun Muzaffer. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Magnolia. Eve geldik. Muhteşem bir gün oldu. Yemek yendi, tatlılar yendi. Mum üfledim. Doğum günüm bu kadardı. Yarın yepyeni bir videoya karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize bakın.